Hayalet hikayelerine inanmaya başlasanız iyi olur Bayan Turner, sen bir tanesindesin. Karayip Korsanları, Siyah İnci'nin lanetinin bu kadar başarılı olmasını kimse beklemiyordu. Yeni başlayanlar için, bir tema parkı gezisine dayanıyordu, bu da nasıl tanımlarsanız tanımlayın kötü bir fikir gibi geliyor. İkincisi, Johnny Depp aslında başrol oyuncusu olarak görülmüyordu. Mükemmel bir oyuncu ama belki de franchise almak için doğru kişi değil. Üçüncüsü, korsan filmleri para kazanmıyordu. Kıyasıya da birkaç yıl önce rezil bir gişe fiyaskosuydu. Ama bakın, Siyah İnci'nin laneti sadece bir başarı değildi, aynı zamanda kültürel bir olguydu. Ve harika bir film. Filmin ilk birkaç dakikasından itibaren 18. yüzyılın başlarında olduğunuza zaten inanıyorsunuz. Silahlar ve dekoratif kıyafetlerden, bu ortamın ve türün ünlü olduğu devasa kalyonlara kadar ayrıntılara verilen önem dikkat çekicidir. Film, genç Elizabeth Swan'ın babasıyla birlikte bir gemideyken bir gemi enkazıyla karşılaşmasıyla açılıyor. Hayatta kalan tek kişi, boynunda korsan madalyonu taşıyan onun yaşında bir çocuk olan Will Turner'dır. Filmdeki karakterler unutulmaz ve bir nedenden dolayı ikonik hale geldiler. Will, hanımefendi Elizabeth'in gösterişli aşkıdır ve Orlando Bloom'un bu dizideki rolü nedeniyle pek çok haksız nefret aldığını düşünüyorum. Performansı son derece iyi ve görünüşü, Errol Flynn'in bıyığıyla birlikte 40'lı ve 50'li yılların beyaz perdedeki büyük oyuncularını anımsatıyor. Keira Knightley, Elizabeth rolünde harika ve sıkıntı içindeki başka bir genç kız değil, ihtiyacı olduğunda kıç tekmeleyebilir ve korsanlara karşı kendini koruyabilir. Film, dünyayı Kaptan Jack Sparrow'la tanıştırmasıyla ünlüdür. Ve bu nasıl bir giriştir? Johnny Depp'in batan bir geminin direği üzerinde kahramanca limana doğru sürüklenen Kaptan Jack'i sadece birkaç karede mükemmel bir şekilde anlatıyor. Kaptan Jack, taklitçiler ve süslü kostümler tarafından ölümüne öldürüldü, bu yüzden bu karakterin o zamanlar ne kadar yeni hissettiğini unutmak kolaydır. Roger Ebert'in incelemesinde yazdığı gibi, performansının her atomuyla özgün olduğu söylenebilir. Başka hiçbir filmde böyle bir korsan ya da insan olmadı. Ve şimdi, 10 yılı aşkın bir süre sonra bile filme alınan en eğlenceli karakterlerden biri. Belki devam filmleri onun arka planını çok ileri götürüyor ya da gizeminin bir kısmını ortadan kaldırıyor olabilir ama Siyah'ın lanetinde olduğu gibi karakter mükemmel. Bu filme yönelik izlediğim pek çok eleştiri aksiyon sahnelerinden geliyor gibi görünüyor. Dövüşler muhteşem, ancak birçok eleştirmen kötü adamlar ölemeyeceği için duran taşlarda herhangi bir risk olmadığını söyledi. Benim için bu sadece gerilimi artırıyor. Filmin sonuna doğru Black Pearl'ün kötü mürettebatı HMS Dauntless'a biner ve İngiliz donanmasının askerleriyle karşı karşıya gelir. Kötü adamların ölemeyecek olması durumu daha da gergin hale getiriyor çünkü Norrington ve adamları katledilmeden önce laneti kaldırmak Jack, Will ve Elizabeth'e kalmış. En azından bana her zaman böyle geldi. Ayrıca Barbossa ve Jack'in mücadelesinde de biliyorsunuz ki ikisi de ölemez ama yine de izlemesi heyecan verici bir mücadele. Ve kimin kimi öldüreceğinden ziyade kötü adamları nasıl yenecekleri önemli. Bu filmdeki kılıç dövüşlerinin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Yönetmen Gore Verbinski aksiyonun koreografisini hiç kimsenin yapamayacağı kadar iyi yapabiliyor ve bu film bize gelecek muhteşemliğe bir bakış sunuyor. Demirci dükkanındaki kavga, Verbinski'nin çok iyi idare ettiği aksiyon türünün mükemmel bir örneği, iki karakter bir şeyin üzerinde dengede duruyor ve birbirleriyle kavga ediyor, havaya fırlatılıyor, etrafta koşuyor ve benzeri. Sahne ve tam olarak ne olduğu konusunda asla kafanız karışmaz. Verbinski alanı kullanıyor ve her aksiyon sahnesinden en iyi şekilde yararlanıyor. Bu filme sıklıkla haksız yere yöneltilen bir eleştiri de filmin aşırı uzun olması. 143 dakika süren bu kesinlikle bir kısa film değil. Ancak bu, karakterlerin potansiyel dünyasını tanıtan baştan sona destansı bir maceradır. Hiçbir sahne uzayıp gitmiyor. Ayrıca bu yeni ve ilginç karakterlerle vakit geçirmek o kadar eğlenceli ki dakikalar uçup gidiyor. Pek çok eleştirmen, 90 dakikalık bir B filmi olsaydı daha iyi olacağını düşünüyor gibiydi. Ama bu film değil. Gerçekten parlamak için alana ihtiyaç duyan daha da büyük karakterlere sahip büyük bir fantezi. Gördüğüm birkaç inceleme, filmin sonunun bu filmin aşırı doldurulmasına bir örnek olarak işaret ettiğini, sonuçtan sonra bile devam ettiğini gösterdi. Ama bu sahne açık ara en iyilerinden biri. Jack'i dar ağacından kurtaracak olan Will, filmin macera dolu hissini mükemmel bir şekilde yakalıyor ve filmi bitirmenin harika bir yolu. Ayrıca Will'in şapkası şimdiye kadarki en havalı şapka. Hikaye klasik bir kabadayı hikayesine benziyor, bir grup açgözlü korsan lanetli altını çalıyor. Ancak bu altının kuralları iyi belirlenmiş ve oynanan laneti izlemek çok ilginç. Buna çok iyi yaşlanan CGI yardımcı oluyor.
Barbossa'nın karanlık kulübeden ay ışığına doğru yürüyüp Jeffrey Rush'tan çürümüş yürüyen bir iskelete dönüştüğü sahne, sinemada izlediğim zamanki kadar tüyler ürpertici. Kötü adamların ürkütücülüğüne o zamanki PG-13 derecesi büyük ölçüde yardımcı oldu ve biraz daha korkutucu ve şiddetli olmasına izin verdi. Filmin senaryosu hatırladığımdan daha iyi, bir sürü komik replik ve pek çok güzel tema var, Will ve babası özellikle güçlü bir unsur. Babasıyla ilgili gerçek baştan sona ima ediliyor ancak sonuna kadar açıklanmıyor. Bu yüzden bir açıklama gibi gelmiyor. Bunun yerine olay örgüsünün ayrılmaz bir parçası gibi geliyor. Aynı şey Barbossa ve Jack'in geçmişi için de geçerli. Müziğe özel bir önem verilmeli. The Rock ya da Gladiator'a çok benzediğini biliyorum ama Jack tüfek ateşinden uzaklaşırken ilk kez devreye girdiğinde müzik bu film için yapılmıştı. Karayip Korsanları, Siyah İnci'nin lanetinin bu kadar iyi olmasına gerek yoktu. Bir yolculuğa dayanıyor. Yani eğer sadece ortalama olsaydı insanlar şaşırırdı. Ama şimdiye kadarki en büyük filmlerden biriydi ve gerçekten harikaydı. Film her şeyden önce çok iyi yapılmış. Yönetmenlikten oyunculuğa kadar her şey muhteşem ve muhteşem bir şey ortaya çıkarmak için hepsi birlikte çalışıyor. Aynı zamanda sürekli neşeli bir tonu var ama birkaç ciddi veya korkutucu an yaşamaktan korkmuyor. Açık denizlerdeki bu doğaüstü macera şiddetle tavsiye edilir.